beraber motosiklet hikayem başlamış oldu. Marco küçük bir motosiklet CC olarak olabilir. Ben küçük bir motorla rahat edebileceğim, en azından fiziksel olarak da biraz hakim olabileceğim bir motosiklet istedim. Aldığım karardan son derece %100 yani mutluyum. Çünkü Marco'yu hiç düşürmedim. Hiçbir şey yapmadım. Aksine her şeyini sıfırdan yeniledim. Pırıl pırıl bir motor oldu. Ve yaklaşık 3000-3500 kilometre arası bir yol yaptım ben onunla. Dağ, tepe. İşte ilk uzun yolum Bodrum'a oldu. İnanılmaz hikayeler var. Benim için çok iyi bir öğretmen oldu ilk motorum Marco. Onun yeri her zaman bende çok ayrı oldu. Sevgili Marco'yla yılbaşında vedalaştık. Yaklaşık 2 ay motorsuz kaldım. Hayatımda ilk defa depresyona girdiğimi söyleyebilirim. Burada otur sıkıldım biraz. Acayip sıkılgan bir insanım. Lyon'la maceramız Mart ayında başladı. Lyon gibi kalmadı. Sürmeyi sevdiğim kadar aynı zamanda biraz modifiye işlerini de çok seviyorum. Biraz DNA'sını da kendime de uygun hale getirmeye çalıştım. Bu konuda acayip şanslıyım. Çok iyi bir pit stop ekibim var diyorum. Yani onlara pit stop diyorum. Lyon'a neler mi yaptık, neler yapmadık ki? Hadi bakalım. Nerede kalmıştık? Lifan, Kuba'dan kat ve kat malzeme olarak çok daha iyi. 125 cc'ye aldığım motosikletimi 150'lik yaptık. Ön dişlerini bir 36 yaptık. Arkayla şu anda oynamadık. Şu anda yeterli oluyor bana. Ön dişliği bir tık büyüttükten sonra o bağırması da geçti. Belki videolarda bilenler için anlayabilir. Yakıt konusunda evet bir tık daha arttı. Bir de ben eskisi kadar da sakin kullanmıyorum. Ortalama 100-110 kilometre hızla seyahat ediyorum. Minimum 90 seyahat hızım. Şu anda 2,5 falan yakıyor. Rahat yakıyor. Geçtiğimiz yıl 80 liraya dolan depomuz şu anda 260 liraya doluyor. Şu an Haziran 14 itibariyle konuşuyorum. Yarını bilmiyoruz. Hatta şu an bile artmış olabilir. Küçük bir kasabada yaşıyorum ve burada eğitim alma imkanım pek olmadı. Trafik bilgime ve tecrübelerime güvenerekten hareket etmeye çalışıyorum. Çünkü motosiklet sürmek
bilinç, öngörü ve ciddiyet isteyen bir iş olduğunu çok iyi biliyorum. Bunu sürmeden de biliyordum. Motorla ilgili videoları çok seviyorum. Daha çok eğitim videolarını çok seyrediyorum. Bu gördüğünüz gibi burası benim eğitim alanım. Çok şanslıyım o açıdan. İşte bu alanda çok fazla kendi kendime eğitim yaptım. İşte dur kalk çalıştım. Panik fren çalıştım. Ama panik fren çalıştığım gibi olmuyormuş. Bunu bir kez yaşadım. Umarım bir daha yaşamam. Ve sonuç itibariyle her şeyden önce motorunuzu çok iyi tanımanız gerekiyor. Her motorun kendine has özelliği var. Teknik anlamda da olsun, görsel anlamda da olsun. Ve kesinlikle kişiye özel bir araç olduğunu düşünüyorum. Ben bayağı kişiselleştirdim gördüğünüz gibi. Şu anda çok memnunum. Gayet keyifle seyahat ediyorum. En ufak bir şikayetim yok. Bakmayın, belki her gün aynı yol gidip geliyor olabilirim ama her yola çıktığımda, her motosikletin üstüne bindiğimde tamamen yeni bir şey öğreniyorum. Kendimle de ilgili, motorla da ilgili, yolla ilgili. Sanırım benim için en önemli hissiyat motorla ilgili. Hiçbir şey düşünmüyor olmam. Ay işte, ay o iş ne oldu, o bilmem ne, şu faturayı evde gibi. Hiçbir şey yok. Tamamen o anı yaşıyorum. O andayım. Motor üstündeyim ve keyfini çıkartıyorum. Bu arada cama yapışan sineklerden ve arılardan çok özür diliyorum. Ay çok kötü oluyor ya. Şlak diye böyle yapışıyor falan. O iyi. Gibi ekipmanlarım zaten olmazsa olmazım. Çünkü sadece bir kez garajdan çıkarken, garajın biraz rampa, orası da benim çok büyük fobimdi. Korktuğumda başıma geldi. Bir kez garajdan çıkarken bile ben kaskımı ve takan montumu giyen bir insanım. Giymedim ve o gün tam rampada artık ne oldu? Orası hiç yok. Birden boşa mı düştü, takıldı, stop mu etti? Tam rampada kalıp saliselik, yani salisenin bindi bir kadar bir anda motor sağa yattı rampada ve beraber aşağı yuvarlandı. Allah'tan bana bir şey olmadı. Sadece koruma demirlerimiz var. Birazcık koruma demirin çizildi. Biraz da 3-5 damla da benzin döküldü. En çok ona üzüldüm zaten. Ay, burasını yayınlamayacağım. Mesela komik çaylak hatalarımdan biraz bahsedebilirim. Bu arada bunlar bitmiyor. Hala bitmiyor yani. Yaşadıkça öğreniyorsunuz. Marco'da yan sehpayı açtığında çalışıyordu. Yani herhangi bir çalışmamazlık, marş basmama gibi bir durum yok. Bir kere dağ yolunda yan sehpa, yan ayaklık açık hareket ettim. Allah'tan böyle 1-2 dakika içinde fark ettim. Sonra tik oldu mesela. Hafif hareket ettikten sonra hep bakıyordum yani. Kontrol ediyordum. Birincisi o. İkincisi, ilk trafiğe çıkarken elim ayağım titriyordu. Çok böyle tarihi yollardan, özel yollardan çıkıyordum ana yola. Özellikle o adada dönmek, hani şu an videolarda görüyorsunuz ya, Selçuk'ta adadan dönüş yapıyorum. Orada böyle artık kalbim yerinden çıkacak hani şeklinde dönüş yapıyorum. Şükürler olsun şimdiye kadar en ufak bir şeyi yaşamadım. Hani çok ciddi bir şey yaşamadım. Umarım da yaşamam. Hani bu ilk zamanlarımdan bahsediyorum. İnanılmaz bir heyecan oluyordu. Hala oluyor. O ayrı mevzu. Ama şimdi güzel heyecan, keyifli heyecan oluyor. Neyse. Bir tanesi çok var aslında da. Neydi? Bir tanesinde de eldivenlerimi şeye koymuşum. Arka sepetin üstüne koymuşum. Hareket ettim. Sonra 5 metre sonra fark edip yoldan inip geriden eldiven topladım. Ondan sonra başka ne vardı? Bazen 1-2 kere daha yaptığım en büyük hatalardan biri, o 2 kere başıma geldi. Hatta yeni de geldi, Lyon'la da geldi. Biraz hafif bir yolun engebeli olduğu yerde durdum ve yan sehpayı açtım. Ama motor dimdik duruyor. Yani indiğim anda sağa yatabilirdi. Allah'ım, yan sehpayı kapatamadım. Sağ ayak biraz rampa olduğu için ayağım havada kaldı. Parmak ucuyla basıyorum. Nasıl böyle soğuk terler döktüm, kaldım. Hani yardım isteyeceğim de kimse yok.
Motoru ileri geri hareket ettirmeye çalışıyorum ama yan sehpa takılı olduğu için hareket etmiyor. Yani ömrümden ömür gitti. Hani böyle şey diyor, ay ne yapayım, ineyim artık devrilsin gibi. Öyle bir şey olmuyor tabii ki. Ben düşeyim, o düşmesin. Bir motosikletim var ve bundan çok çok memnunum ve çok mutluyum. Şu an buna sahibim ve bununla mutluyum. Hani ne demişler? En güzel motor sahip olduğum motordur diye.